Herkese merhaba, YouTube Çiçek Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için muhteşem bir tarif paylaştım. Bu tarifi hemen deneyin. Evinizde eğer 3 tane kabak, 1 tane de patates varsa bu tarifi şipşak deneyin. Gerçekten de inanılmaz derecede lezzetli olacak. Ben 3 kabak kullandım. Eğer isterseniz tabii ki de 2 kabak da kullanabilirsiniz. Bu tarifi yapmak için gerçekten de kabak sezonunun açılmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Bildiğiniz üzere gerçekten de kabağı çok seviyorum. Ve de daima kabakla ilgili tarifler paylaşıyorum. Bugün de kabak graten tarifi paylaştım. Ama benim tarifimle, benim yöntemimle yaparsanız daima yapmış olduğum bir yöntem ve bir tariftir. O yüzden çok beğeneceksiniz ve de her zaman bu tarifi yapacaksınız. Sizlere her zaman olduğu gibi lezzet garantisi veriyorum. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Tarifim için 3 tane kabak kullanacağım. Eğer kabaklar büyükse normalde halka halka doğruyorum küçük kabakları. Eğer büyükse bu şekilde ortadan ikiye keserek de doğrayabilirsiniz. Kabak sevenlerin tadına baktıktan sonra vazgeçemeyeceği bir tarif olacak. Misafirlerinize de yapabilirsiniz. 5 çay için yapabilirsiniz, kahvaltı için yapabilirsiniz veya akşam yemeklerinin yanına gönül rahatlığıyla bu tarifimi yapabilirsiniz. Bu arada buraya kadar gelen kıymetli takipçilerimden ben yine her zaman olduğu gibi yorumlar kısmına bir mesaj rica ediyorum. Bu bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir ya da herhangi bir mesaj olabilir, hiç fark etmez. Konuyla alakalı bilginiz veya bir tecrübeniz de varsa bizlerle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Patatesleri de doğradıktan sonra şimdi ben bu ikilinin baharatlarını ilave edeceğim ve az bir miktarda da zeytinyağı ilavesi yapacağım. Gerçekten de şu an bile harika görünüyor. Çok seveceğiniz bir tarif. Benim de daima yapmış olduğum bir tariftir. Dediğim gibi misafirlerime de bu tarifimi mutlaka yaparım. Karabiber çok güzel yakışıyor. Kırmızı toz biber, pul biber, tuz ilavesi yaptıktan sonra yağını ilave edeceğim. Ben bir miktar zeytinyağı ilavesi yaptım. Ortama 5-6 yemek kaşığı zeytinyağı ilavesi yaptım. Şimdi hepsini ellerimle güzelce karıştırıp 220 derecelik fırında yaklaşık olarak 20 dakika boyunca pişireceğim. Hemen ellerimle güzelce karıştırıyorum. Dediğim gibi ben baharatla acılı çok seviyorum. Damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz ama karabiber olmazsa olmazıdır. Bu arada ellerimle güzelce karıştırdıktan sonra şimdi fırına vereceğim. 220 derecede birazcık kızartacağım. Sonra fırından çıkartacağım. Biraz karıştıracağım ki her tarafı eşit bir şekilde kızarsın diye. Ardından da hazırlamış olduğum beşamel sosunu ilave edeceğim. Şimdi hepsini tek tek sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. Daha lezzetli olmasını sağlamak için yaklaşık olarak 15 dakika boyunca fırında kalan hemen tepsiyi çıkarttım ve karıştırıp tekrar fırına vereceğim. Bir 10 dakika daha kızartacağım. Ardından da hemen beşamel sosunu ilave edeceğim. Eğer bu işlemleri benim vermiş olduğum sıralamaya göre yaparsanız sizler de kolaylıkla hazırlayacaksınız. Ve şimdi hemen beşamel sosunu hazırlamaya başlıyorum. Bir tavaya yaklaşık olarak 1,5 veya 2 yemek kaşığı kadar tereyağını aldım. İyice erittikten sonra un ilavesi yapacağım. Bu arada tereyağı yanmasın diye 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı ilavesi yaptım. Tereyağı iyice eridikten sonra 1,5 yemek kaşığı dolusu un ilavesi yaptım. Beşamel sosunu da herkes tabii ki de biliyor ama bilmeyenler için bilhassa söylemek istiyorum. Unu çok fazla kavurmanıza gerek yok. Un ilavesini yaptıktan sonra güzelce karıştırıyorum. Sadece un kokusu gidene kadar kavuracağım. Ardından da soğuk sütünü ilave edeceğim. Unu ilave ettikten yaklaşık olarak 1 dakika veya 1,5 dakika geçti. Hemen görmüş olduğunuz gibi tamamen unun kokusu gitti. Ve şimdi hemen baharatlarını ilave ediyorum. Karabiber, tuz ve 1,5 bardak soğuk süt ilavesi yaptım. Soğuk süt ilavesi yaptıktan sonra kaynana denk sürekli karıştıracağım. Kaynadıktan sonra ocağın altını kısacağım. Sadece 10 saniye daha kaynatacağım.
Ardından da fırındaki patates ve kabakla birleştireceğim. Görmüş olduğunuz gibi beşamel sos çok güzel bir kıvam aldı ve kısık ateşte 10 saniye veya 5 saniye boyunca daha kaynattım ve artık hemen ocağın altını kapatıyorum. İşte beşamel sos hazırlamak bu kadar kolay. Hazırlamış olduğum beşamel sosu da tepsiye ilave ettikten sonra güzelce karıştırdım ve şimdi hemen bu tepsiyi fırına vereceğim. Fırının derecesi 220'deydi. 200'e indireceğim ve ortalama 15 dakika veya 20 dakika daha pişireceğim. Beşamel sosu da ilave ettikten sonra ortalama 20, 15 veya 20 dakika boyunca daha fırında kaldı. Tabii ki de bunları göz kararı sizler de ayarlayabilirsiniz. Son olarak da üstüne bol miktarda kaşar serpiştirdikten sonra tekrar fırına vereceğim. Kaşarlar eridikten sonra artık servisini yapabilirsiniz. Ve artık tepsiyi fırından çıkarttım. Bol soslu, nefis kabak graten artık hazır. Kabak sevenler için gerçekten de nefis bir tarif. Deneyen herkes çok beğenecek. Garantili bir tariftir. Gönül rahatlığıyla yapın. Gerçekten de sevmeyen olmayacak bu yemeğin. Hemen şimdi evinizde eğer kabak varsa bu tarifi mutlaka deneyin. Her zaman olduğu gibi lezzet garantili bir yemek tarifidir. Böylesine lezzetli, kolay, pratik, doyurucu ve de sağlıklı bir yemek tarifini sizlerle paylaştığım için çok mutluyum. Deneyenler hiç düşünmeden gönül rahatlığıyla bu tarifimi yapabilir. Ben de böylelikle bir videoyu da burada sonlandırıyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlemiş olduğunuz bu videoyu da beğendiğiniz için herkese teker teker teşekkür ederek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.